3 Kasım 1996 saat 19.25. Balıkesir-Bursa Karayolu, Susurluk ilçesi. Bir Mercedes kamyona çarptı. Normal bir trafik kazası gibi görünüyordu. Ta ki araçtakilerin kimlikleri ortaya çıkana kadar. Birincisi DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, Bucak aşiretinin lideri. İkincisi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ. Üçüncüsü üzerinde sahte kimlik bulunan Abdullah Çatlı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, pek çok cinayetle suçlanan bir mafya lideri. Aynı araçta, aynı gece. Bu sıradan bir trafik kazası değildi. Bu, Türkiye'nin en karanlık sırrının kazara açılan kapısıydı. Arabada 4 kişi vardı. 3'ü öldü, biri yaralı kurtuldu. Her birinin hikayesi bu ülkenin o dönemki yüzünü gösteriyor. Birinci isim Hüseyin Kocadağ. Arabayı süren kişiydi. Emniyet Müdür Yardımcısı. Yaklaşık 250 kilometre saatte gidiyordu. İkinci isim Abdullah Çatlı. Sahte Mehmet Özbay kimliğiyle seyahat ediyordu. Interpol'ün aradığı cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından başka, üzerinde Türk polisinin verdiği resmi bir silah ruhsatı bulunuyordu. Bir dakika durun. Interpol'ün aradığı bir adam, elinde devletin verdiği resmi silah ruhsatıyla. Üçüncü isim Gonca Uz. Çatlı'nın sevgilisi, eski manken, kazada hayatını kaybetti. Dördüncü isim Sedat Bucak, DYP Şanlıurfa Milletvekili. Bucak aşiretinin lideri. Kazadan yaralı kurtuldu. Araçta bulunanlar da her şeyi anlatıyordu. Birden fazla ruhsatsız silah, sahte kimlikler, belgeler. Kaza haberi medyaya düştü ve Türkiye donup kaldı. Çünkü bu yıllardır fısıltıyla konuşulan ama hiç kanıtlanamayan bir şeydi. Devletin bazı güçleriyle mafya arasındaki karanlık ilişki. Dönemin başbakanı Tansu Çiller açıklama yaptı. Devlet mafya ile savaşır, mafya ile ilişki kurmaz. Ama halkın büyük çoğunluğu bu açıklamaya inanmadı. Ve o zaman çok güzel bir şey oldu. Halk sokağa çıkmadı, slogan atmadı, cam kırmadı. Her gece saat tam 9'da evlerinin ışıklarını bir dakika söndürdü. Eylemin adı sürekli aydınlık için bir dakika karanlık. Bu eyleme katılanların sayısı bir noktada 30 milyona ulaştı. 30 milyon insan her gece aynı saatte aynı şeyi söylemek için ışıklarını söndürüyordu. Görüyoruz, biliyoruz, kabul etmiyoruz. Devlet harekete geçti ama beklenen şekilde değil. MİT rapor hazırladı, Başbakanlık rapor hazırladı, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon kurdu. 3 ayrı rapor, onlarca isim dinlendi. Ve bu raporların ilki kamuoyuna açıklandığında olayı kapatmaya yönelik olduğu hemen anlaşıldı. Dönemin Adalet Bakanı ışık söndürme eylemlerine ne dedi biliyor musunuz? Mum söndü oynuyorlar. Bu cümle o günlerde ne kadar derin bir uçurum olduğunu tek başına anlatıyor. Aradan yıllar geçti ve dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk çetesi lideri olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama kazada hayatını kaybedenlerin tüm sırrı bugün hala tam olarak aydınlatılamadı. Susurluk aslında tek başına bir olay değildi. 1990'ların Türkiye'si PKK ile silahlı mücadelenin en yoğun yaşandığı dönemdi. Ve bu mücadelede bazı devlet birimleri farklı yöntemlere başvurduğu iddia ediliyordu. Faili meçhul cinayetler, zorla kaybetmeler, hesapsız operasyonlar, bunlar yıllarca fısıltıyla konuşuluyordu. Ama Susurluk o fısıltıları yüksek sesle haykırdı. Ortaya çıkan tablo şuydu. Devletin güvenlik aygıtının bir bölümü farklı yapılarla, mafyayla ve siyasetçilerle iç içe geçmişti. Bu üçgen Türkiye'de derin devlet kavramının simgesi oldu. Susurluktan sonra hiçbir şey aynı olmadı. Çünkü bir kez görüldü ve görülen şey bir daha görmezden gelinemezdi. Susurluk üzerinden onlarca yıl geçti. Mehmet Ağar hapis cezası aldı, sonra tahliye edildi. Davalar açıldı, kapandı, tekrar açıldı. Ama o Mercedes'in içindeki 4 kişinin aynı araçta ne iş olduğunun tam yanıtı hala verilmedi. Susurluk bize şunu gösterdi. Bazen en büyük sırlar planlanmamış bir ifşaatla değil, tesadüfen yaşanan bir trafik kazasıyla gün yüzüne çıkar. Ama yüzleşmek başka,
hesap vermek başka. O hesap bugün hala tam olarak sorulmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yepyeni bir Gizem Lab TR konusuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.